Bir kral düşünün. Doğmadan ölmüş. Yaşarken yüceltilmiş. Ama asla kendi hikayesine sahip olamamış. Aegon ya da namı diğer Genç Griff. Westeros adımını attığı anda binlerce hayran gözüne tahtın gizli varisi eski hanedanın umudu olarak parladı. Çoğu hayran için ise bir gizli Blackfyre tarifesi. Yine de herkesin beklentisi yüksek ama o yalnızca bir hayalse, yalnızca bir simya sonucu Varys'in laboratuvarında işlenmiş, titizlikle cilalanmış bir sahne maskesi ise. Kuklacının ejderhası, Martin'in yarattığı karakter içinde hiçbiri Aegon kadar çok umut ve o kadar az anlatı desteğiyle kuşatılmamıştır. Gerçek şu, Genç Griff'in hikayesi onun değil ve bu yüzden bitmeye mahkum. Bana göre Aegon'un tahtı alamayacak olması birkaç temel sebebe dayanmakta. Sıra sıra hepsini değineceğiz lakin videoya geçmeden önce kanalımı destekleyen her bir üyemize ve abonemize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kanalın devamını bir yerde siz sağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu tür videoların gelmeye devam etmesi için algoritmayı desteklemek açısından abone değilseniz lütfen abone olun. Videomuzu beğenin ve paylaşarak daha fazla kişiye duyurun lütfen. Videoları kaçırmamak için de kanalın zil sekmesini açmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Aegon'un Westeros'a ayak basışı yüzeyde bir zafer yürüyüşü gibi gözükür. Doğu'nun olası desteği, altın mürettebatın disiplini ve Varys'in gölgesinden çıkan entrikalarla adeta kusursuz inşa edilmiş bir taht iddiası. Ancak bu planın karşısında duran kişi ne yalnızca tahtı kaybetmiş bir kraliçedir ne de politikadan bir haber bir kadın. Cersei Lannister. Çocukların ölümünü önceden bilen, kendi düşüşünü görmüş bir kehanetin taşıyıcısıdır. Ve kehanet gerçekleşmek zorundadır. Martin'in yapısında her kehanet bir kader değildir belki ama her biri bir çatının kırık kirişidir. Görmezden gelinirse ev çöker. Cersei'nin kehanetinde 3 çocuğunun tahta çıkıp öleceği ve ardından onun da Valonqor tarafından yok edileceği yazılıdır. Bu da demek oluyor ki Cersei altın saçlı 3 çocuğunun ölümünü izleyecek. Daha güzel ve daha genç bir kraliçe değer verdiği her şeyi elinden alacak. Ondan sonra da her şeyi kaybetmiş, yıkık, sabık kraliçenin yaşamına Valonqor'a son verecek. Martin Cersei'nin son kitabın karakterlerinden biri olacağını açıkça belirtmiştir. Bu onun altın mürettebat karşısında kolayca devrilmeyeceği anlamına gelir. Kaçmayacak, teslim olmayacak. Karasu Savaşı'nda olduğu gibi düşmanın eline geçeceğini anladığında ölümü tercih edecek kadar fanatik bir figür bu. Haliyle Aegon'un şehri ile geçirdiği iddiasından gidersek. Çocukları öldü, Jaime yok, babası da ölü. Tyrion zaten nefret ettiği ve ölmesini istediği düşman kardeşi. Karasu Savaşı'nda ölmeye göze alan kadın, kaçmayan kadın, Aegon karşısında neden kaçsın? Hem de elinde hiçbir şey kalmamışken. Karşı diyelim. Kral topraklarını uzaktan mı patlatmaya kalkacak da Jaime ya Tyrion'u öldürsün? Cersei'nin 6. kitapta Valonqor'ları ile karşılaşma şansı da yok. Simyacılar loncası hala şehirde ve Deli Kral'dan kalan son stokları tamam ortaya çıkmış değil. Cersei şehri Aegon'a bırakmamak için çılgın ateşi kullanırsa şaşırmamalı. Aynı Tyrion'un Karasu Savaşı'nda yaptığı gibi. Bu yalnızca Cersei'nin kişiliğiyle örtüşmekle kalmaz, aynı zamanda Martin'in anlatı tekrarlarına duyduğu eğilimle de paralel ilerler. Kaleleri hep aynı stratejilerle aldırır. Karakterleri benzer düşüş yolları çizer. Birinci çılgın ateş olayını bir ikincisi takip edebilir. Bu defa Tyrion değil, Cersei bu taktiği kullanmak isteyebilir. Ve eğer bu patlama gerçekleşirse Aegon kral topraklarına ayak bile basamaz. En azından Karasu tarafından bu çıkartma mümkün olmaz. Peki karadan mümkün mü? Pekala, bu da o kadar kolay değil. Aegon'un sahip olabileceği olası üstlüğün göz ardı etmesek de hiçbir şey mükemmel bir plan dahilinde ilerlemeyeceği aşikar arkadaşlar. En basitinden Euron'un menzilde yaptıkları büyük yankıya sahip olacaktır. Doğum meselesi hala belirsizdir ve vadinin sonunda hangi tarafta savaşa dahil olacağı da bilinmemektedir. Neye toprakları sessizken kuzey kükremeye hazırlanmaktadır. Aegon'un taht iddiası askeri kuvvet ya da soyluluk çizgisinden ziyade bir örümceğin yükselen fısıltılarının ve işbirlikçilerinin planlarının ürünü olarak kuruldu. Aegon uzaktan baktığında parlak ama satmaya çalıştığında 5 para etmez bir bakır gibidir. Ve bu onu Westeros'un siyasi gerçeğini güçlü değil, harcanabilir bir figür haline getiriyor. İlk sorun halk. Fatih Aegon, Westeros'a geldiğinde fethi yalnızca ejderhalarla değil, sembollerle de yaptı.
halkın korkusunu değil yeni bir çağın vaadini arkasına aldı. Oysa genç Griff halk tarafından tanınmayan, yalnızca küçük konseyde kulaktan kulağa konuşulan bir iddia. Ne anlatısı var ne anlatıcısı. Ne müttefik halkı ne de kültürel karşılığı. Varys'in yıllarca ördüğü söylenciler dışında onu tanıyan yok ve Westeros'un tecrübeli lordları hikayesi olmayan adamlara nadiren yemin eder. Hiç şüphesiz ki karmaşa ve acıların ardından umut olarak öne sürülecek Aegon'un halkta da belli bir karşılığı olacaktır ama bu ne kadar geniş bir karşılık olacağı tartışmalıdır. Özellikle bu umut boşluğunu hali hazırda yeni yüce rahip doldurmuşken, hali hazırda dini uyanış başlamışken, krallardan ve kraliçelerden ve onların savaşlarından bıkmış halk en sonunda tamamıyla yüce rahibi lider olarak görebilir. Bu da bizi ikinci soruya getiriyor. İnanç. Yüce rahip kral topraklarında yargı gücünü kılıçlı ordularını eline almış dini bir lider. İnanç militanlığının yeniden canlanışıyla beraber tahtı yönetenler inanç tarafından tamamıyla onaylanmak zorunda. Aegon'un meşruluğu sadece belgelerle değil, kutsallıkla da sınanacak ve unutmayalım. Targaryenler bu topraklardan sürülmeden önce inançla büyük bir çatışma yaşamış, sonunda krallıklarını ejderha ateşiyle de atmışlardır. Şimdi o ejderhalar yokken Aegon bu dini engeli aşabilir mi? Onu hangi septon kutsayacak? Yüce Rahip manipüle etmesi kolay olan Lannister çocukları dururken tüm gücünü vaktinde eline almış olan Targaryenları neden desteklesin? Tekrar elinden alsın diye mi? Üçüncü sorun. Hisar. Üstadlar tarih boyunca anlatının hem kayıtçısı hem de yönlendiricisi olmuştur. Ejderhaların düşüşünde onların parmağı olduğu iddiası yıllardır dolaşır ve şimdi yeni bir Targaryen geldiğinde onu desteklemeleri için bir sebep yok. Hele ki bu kişi Varys gibi entrika ustalarının ürünü bir proje ise. Hisar eski gücünü geri isteyen bir Targaryen yerine düzeni koruyan sistematik bir istikrar yeğler. Aegon'un arkasında duran güçler Varys, Illyrio ve Altın Mürettebat dış destekli bir girişim sunar. Bu Westeros için işgal tehdidi olarak okunabilir bazı kesimlerce. Ve tarih boyunca hiçbir dış müdahale içeride meşruiyet üretememiştir. Aynı deninde benzer sorunun yaşayacak olması gibi. Aegon halkın kralı değil. O bir ithal hayal ve onun meşruiyeti savaşsız değilse bile istikrarsız bir barışla karşılanamaz. Neticede tahta yürümek için bir orduya değil anlatıya ihtiyaç vardır. Aegon'un yürüdüğü yol taşlarla değil boşluklarla döşelidir. Ne hisler ne inanç ne de halk onu beklememektedir. O sürpriz bir şekilde ortaya çıkan, soy iddiası kelimelerden öteye geçmeyen bir kral adayıdır. Ejderhaların dansı 2'nin tarafları söz konusu olduğunda çoğu okuyucu bu tarafların kim olduğuna dair fazlasıyla doğrudan ve düz bir mantık üretiyor. Dany ve Aegon. Ne var ki bu dans ilk bakışta kurulduğu gibi değil. Ne başlar o kadar belirgin ne taraflar o kadar net çizilmiş. Çünkü bu kez ejderhaların dansı bir miras savaşından çok bir anlatı savaşına dönüşmüş durumda. Aegon'un bu dansın başrolünden biri olduğu fikri büyük oranda ismine ve Jon Connington'un gözünden aktarılan bir umut anlatına dayanır. Oysa ejderhaların ilk dansında 2. Aegon erkek olmasına ve yasal veraset kurallarının onun lehine olmasına rağmen kimi lordun gözünde ve halkın bazı kesimlerince meşhur değildi. Rhaenyra'ya yemin eden lordlar onun tarafını tuttu çünkü o da Viserys tarafından varis ilan edilmişti. Bu yemin anlatısal bir kök kazandırdı. Buna rağmen erkek varken yasa ve geleneklere göre kadınların mirası almasının meşru olmadığını savunanlar da vardı. Özetle iki tarafında temelini dayadığı sağlam çizgileri vardı ve kimin haklı olduğu bulanık çizgilerden ibaretti. Oysa bugünün Aegon'unun Dany için bu türden bir karşıtlık oluşturabilecek ne politik ağırlığı ne de anlatı desteği ne de bir geçmiş yemin halkası hikayesi var. Dany kendisini yalnızca Fatih Aegon'un değil, Maegor'un da kanından gelen biri olarak tanımlamıştı. Bu karma kan çizgisi onu hem kurtarıcı hem de yok edici yapar. Esas'taki fetihleri Fatih gibi bir figürü anımsatıyorsa Westeros'a dönüşü de Maegor'un gölgesini taşıyacaktır. Rhaenyra tarihçiliğin dilinde Maegor'un memeli hali olarak anılmıştır. Tyrion, Dany'yi Fatih memeli hali olarak tanımlar. Bu ikisi birleştiğinde yeni Rhaenyra olarak yola çıkan Daenerys sonunda yeni Maegor'a evrilir. Peki karşında Aegon kim olur? Birinci dansta Aegon ablası Rhaenyra'yı öldürdü. Onu ejderhasına yedirdi. Bugün elimizdeki Aegon bunu yapabilecek bir figür değil. Sahip olduğu anlatı bir kıyım değil kurtuluş üstüne kurulu. Dany ile savaşsa bile
o savaşı anlatı bağlamında kazanabilecek mi? Kazanırsa okur memnun kalacak. Ve en önemlisi, Martin okuru böyle bir zaferle ödüllendirmek ister mi? Bu bağlamda asıl dansın Daenerys ve Jon arasında olması daha olası görünüyor. Jon'un ölüp geri dönmüş olması onu ölümden dönen kral kalıbına yerleştirir. Gölgeyle ve buzla yoldaş bir figürdür. Daenerys ise ateşten doğandır. Aegon ise bu ikilinin arasında sıkışmış 3 başlı ejderin gereği olarak eklenmiş bir yedek gibi durur. Onun baş olup olmadığı değil, hangi başa yedek olduğu tartışmalıdır. Ve ejderhanın 3 başı olacaksa bile Martin'in doğrudan söylediği gibi bu 3. baş illa Targaryen olmayacaktır. Belki de 3 başın anlamı 3 farklı kaderdir. Peki Targaryen soyundan gelmek bir tahta oturmak için yeterli midir? Yoksa her ejderha ateşten doğmaz mı? Genç Aegon'un ya da başka bir deyişle Griffin oğlu genç Griffin hikayesi bu sorunun cevabında yankılanıyor. Elimizdeki bu genci sadece bir soyadın ve bağlantının üzerinden değerlendirip Martin'in kent yapısının derinliğini çözmeden kurulan yüzeysel bir yorumdan başkası değildir. Aegon'un muhtemelen sürücüsü olacağı ejderha Viserys hem sembolik hem de tarihi bir yankı taşır. Viserys'in rengi beyaz kremdir. Altın parıltılar taşır ve bu haliyle ejderhaların dansındaki Sunfire'ı anımsatır, evet. Sunfire 2. Aegon'un ejderhasıydı. İhtiyaç duyduğunda ona şan, gösteri ve köklülük hissi veriyordu. Peki ya bizim Aegon? Bana soracak olursanız Aegon'un Dans 1'deki Aegon ile isim benzerliği dışında hiçbir benzerliği bulunmamakta. En fazla bir ihtimal dahilinde ejderhaların altın renklerinde hafif bir benzerlik kurabiliriz ama Aegon hala yeşillerin Aegon'u değil, çünkü Aegon'u yeşile bağlayan hiçbir şey yok. Ne bir hak davranışı var ne de ejderhanın rengi yeşil olacak. Bu noktada tarihsel bir çift aynayı çağırmak gerekir. Maegor ve onun yeğeni Aegon. Tarihteki Maegor zalimliğiyle katı kuralları olan takıntısıyla ve ejderhası Bellorion'un gölgesinde yaktığı kalelerle hatırlandı. Karşısında dikilen ise onun yeğeni Aegon'du. Halkın gönlünü kazanan, barış getiren, çocukların tatlı kral olarak andığı biri. Tahtın varisiydi ama amcası Maegor o tahtı kendine hak gördü. Aegon çok geçmeden bu zalim amcasının gazabına uğradı. Yakıldı, yok edildi. Halk bir süre sonra Maegor için biz bu kralı istemiyoruz dedi ama bu yetmedi. Sonunda Maegor ya kendi elleriyle ya da kaderin eliyle öldü. Bugün elimizdeki Aegon adını taşıdığı o eski taçsız kral gibi tatlı görünse de Maegor'un yerinde Dany varsa bu oyunda sonu çok daha karanlık olabilir. Zira bu kez Dany'li sadece Rhaenyra'nın hayatı değil. O fetheden, yakıp yıkan, kendi dünyasını yaratmaya gelen bir Maegor'un memeli hali. Aynı zamanda Fatih'in memeli hali olduğu gibi. Martin'in Ateş ve Kan kitabında Rhaenyra için bu tabi eklemesi zaten boşa değil. Zira Rhaenyra ve Daenerys arasında bir bağ kuruluyor. Yani Daenerys ikinci dansta Rhaenyra gibi kara kraliçe olacak olsa da bu sefer o hakları elinden alınan bir varis değil. Erkek yeğeninin tahtını kendine hak gören Maegor olacak. Zira iki kitapta da söyleyerek bizlere Forge'nin verdiği gibi Dany hem Fatih'in hem de Maegor'un kanını taşıyor. Bu sebeple ilk seferinde Fatih gibi fetihler yaptı. Bundan sonra da Maegor gibi zalim olacak. Yani Aegon yeşillerin kralı değil. Maegor'un yok ettiği taçsız Aegon'dur. Ejderhanın 3 başından biri olmak bir taç değil, bir yük getirir. Aegon bu yükü kaldırabilir mi? Dany'nin kaderi ateşten doğmakken, Jon'un kaderi muhtemelen şarkı olmakken, Aegon'un kaderi nedir? Bir işaret var mı? Ya da Martin bize bu soruyu karakterin kendisinden daha önce sorarak aslında cevap vermiş midir? Şu bir gerçek. Aegon ne zaman sahneye çıksa hikaye ona boyun eğmiyor. Çünkü Aegon kendi şansına sahip değil. O yaratılmış bir umut, biçilmiş bir rolle yola çıkmış bir figür. Tıpkı bir zamanlar Maegor'a karşı çıkan Aegon gibi. Hak'tan bir kısmından destek görse de anlatının ruhu onunla yürümüyor. Ömrü de uzun sürmüyor. Ve belki de tam da bu yüzden ejderhası olsa bile tam anlamıyla ejderha olamayacak. Aegon'un anlatıdaki yeri yaşayan bir karakterin değil, geçmişin bir yansıması, geleceğin ise olası bir yanılgısıdır. O bir figür değil, bir figürasyon. Varys'in planında kusursuz figür, hikayede ise fazlalık. Ve bu fazlalık onun kaderini değil, kurgu içi manipülasyonun çocuğu yapar. Martin'in karakter inşasında gerçek karakterler daima kendi seçimleriyle, kendi acılarıyla ve kendi hatalarıyla inşa edilir. Jon, Arya, Dany, Tyrion her biri defalarca kırıldı. Yeniden yapıldı. Aegon ise kırılmadı çünkü o
başından beri başkasının kurduğu bir hayalden ibaretti. O başkasının hikayesiyle donatılmış bir masal kahramanı gibi dizayn edilmiş bir ürün. Bu nedenle kaderin onu merkeze alması mümkün değil çünkü o merkez değil. Merkezin etrafında dönen bir dekor. Martin bu sebeple onu oyuncunun kuklası olarak önceden bize haber verdi. Egan'ın her adımı bir başkasının gölgesinde. Varys'in ağlarında, Illyrio'nun çıkarında, Jon Connington'un hayal kırıklığında. Birden fazla adamın hatırasıyla şekillenen kendi arzusu dahi tanımlanmamış bir yansıma. Onun arzusu ne? Ne istiyor? Adalet mi? İntikam mı? Zafer mi? Bu soruların hiçbiri okuyucuya sahici bir cevap vermez. Çünkü Egan'ın kendi iç sesi yoktur. Hikaye onun üzerinden konuşmaz. Ona konuşur. Bu yüzden onun varlığı bir proje olarak güçlü ama bir karakter olarak sönüktür. Ve Martin'in evreninde sönük kalan karakterler değil, sönmeyen anlatılar yaşar. Daenerys'in öfkesiyle, Jon'un ölümlerle ölmüş sessizliğiyle kıyaslandığında Aegon'un parıltısı yalnızca sahne ışığında parlar. Işık gittiğinde o da gider. Kısacası Aegon hikayeye ait değildir. Hikayeye sunulmuş bir takdimdir, bir oyalama, bir göz yanılsamasıdır. Bu yüzden tat onun değil, hayalini kurdu ama hiçbir zaman ulaşamayacağı bir yüktür. Anlatı ona bir son bile vaat etmez çünkü onun hikayesi başka bir hikayenin dublajıdır. Bir kral düşünün. Ömrü boyunca bir kehanetin içine hapsedilmiş ama o kehanetin hiçbir satırında gerçek yeri olmamış. Aegon fısıltılarla büyütüldü. Bir ismin ağırlığıyla biçimlendirildi. Lakin her isim bir hikayeye ihtiyaç duyar ve onun hikayesi kendisine ait değil. Targaryen ismi taşıyan her figür ya fetheden ya da yok eden oldu. Aegon ise ne gerçek bir fetihçiydi ya da tetikler bir yok edici. O yalnızca taşlar arasında sıkışmış, çarkların arasında öğütülmüş bir gölgeydi. Ne Jon gibi kaderi ölüme meydan okumaktı, ne Dany gibi geçmişin külünden yeni bir dünya yaratmaktı. Onun kaderi başkalarının yazdığı bir masalda isimsiz bir kahraman olmaktı. Ejderhanın üç başı olacak denmişti ama belki de bu başların her biri bir yön, bir kader, bir yanılsamaydı. Biri şarkının şampiyonu, biri ateşin ve diğer biri ise belki de sadece dumandı. Kendi merkezine sahip olmayan, dağılmaya mahkum bir şekil. Işık söndüğünde görünmeyecek bir hayal. Aegon krallık hayaliyle doğmadı. Ona bu hayal dayatıldı. Ve Martini dünyasında dayatılan hiçbir hayal yaşayan bir anlatıya dönüşemez. Onun düşüşü bir savaştan değil, bir anlatı boşluğundan kaynaklanacak. Ve Westeros'un toprakları onun adını yalnızca bir yankı gibi duyacak. Kısa, silik ve hızla unutulmaya mahkum. Küller arasına taş takmak isteyen bir kral. Ama o küllerin nereden geldiğini hiç sorgulamamış biri. Belki de bu yüzden asla gerçek bir ejderha olamayacak. Çünkü ejderhalar donmaz. Yanarak vardır. Ve Aegon hiç yanmadı. Peki sizce genç Griff'in hikayedeki karşılığı nedir? Bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.